Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda Anthony Joshua'nın Amerika'da 2-3 tane spor salonunu ziyaret etmesi, özellikle de bazı ünlü boksörlerin antrenörleriyle görüşmesi, doğal olarak boks fanları tarafından Anthony Joshua antrenörü mü değiştiriyor yoksa aynı antrenörle yoluna devam edecek veya Anthony Joshua bir arayış içerisinde mi? Bu doğru arkadaşlar. Anthony Joshua bir arayış içerisinde. Anthony Joshua antrenörünü %85 %90 değiştiriyor. Anthony Joshua'nın yeni antrenörü Mike Tyson'ın eski antrenörü Ronnie Shields. Ronnie Shields da bundan sonra yoluna devam edecek. Anthony Joshua Ronnie Shields'a içimdeki köpeği dışarı çıkart. Yani bir köpek gibi olmak istiyor. Yani köpek gibi derken ringde saldırgan bir boksör haline gelmek istiyor. Her yerden yumruk vuran, dövüşken bir boksör olmak istiyor. Yani köpeği dışarı çıkart demesi bu. Tabi bununla ilgili açıklamalar var. Açıklamaları okuyacağım. Okumadan önce şunu söyleyeyim. Ben şunu gerçekten Anthony Joshua'da gördüm. Bir boksör eğer ki kazanmak istiyorsa, bir şeyleri başarmak istiyorsa en yakın örneği Anthony Joshua'dır. Nasıl ki Amerika'da salon salon geziyor, antrenör arıyor ve ona en uygun antrenörü seçiyor. Onu pres boksu yaptıracak, dövüşken, onu dövüşkenliği daha çok arttıracak, daha çok yumruk attıracak antrenör tercihine gitti Anthony Joshua. Bence bu yenilik Anthony Joshua'ya iyi gelecek mi? Bence sonuna kadar iyi gelecek. Doğru olanı yaptı mı derseniz bence doğru olanı yaptı. Anthony Joshua o moddan çıktı. Yeni bir moda gitti. Yeni bir ortam, yeni bir ambiyans. Bence Anthony Joshua'ya bu kesinlikle ve kesinlikle çok iyi gelecek. Maçta çok farklı bir Anthony Joshua izleyeceğiz. Bu seferki Alexander Usyk maçında ben buna şahsen inanıyorum. Anthony Joshua'nın Usyk'e karşı yapacağı boks aynı nasıl ki Gennady Golovkin saldırgan boks yapıyor, dövüşken her yerden yumruk vuruyor. Bu boksu yapması gerekiyor ki Alexander Usyk gibi teknik, zeki ve kurnaz bir boksöre karşı ringden zaferle ayrılsın. Anthony Joshua'nın şimdiki yeni hocasının, bu da doğrulandı. Yani bu yeni hocası bu Ronnie Shields. Ronnie Shields'ın açıklamaları şu şekilde. Buraya geldiğinde bana söylediği ilk şey, dinle. İnsanların benim bir köpek olduğumu düşünmediğini biliyorum. Ben sadece saf bir boksörüm. Bak, ben bu sonraki dövüşte köpek olacağım. Ve bu onun sözleri. Yani Anthony Joshua'nın sözleri. Ronnie Shields'a istediği bu. Bana bu dövüşte köpek olacağım. Sadece bana nasıl en iyi köpek olabileceğimi göstermeni istiyorum dedi. Nasıl saldırgan boks yapacağım? En iyi nasıl saldırgan boksu yaparım? Bana bunu göster diyor. Bu benim için bu benim için soruyu yanıtladı. Çünkü ona göre benim derdim neden sürekli boks yaptın idi ve onu alt edebileceğini düşündüğünü söyledi ve oyun planı buydu. Bana göre bu yanlış dövüştü. Şimdi bunun yanlış dövüş olduğunu biliyor. Bir erkeğe köpek olmayı öğretmek için içinde zaten köpek içgüdülerine sahip olması gerekir diyor Ronnie Shields. İşler yolunda giderse ve onu eğitiyorsam onun içinde olduğunu söylüyor ve bir kez aşağı indiğinde şimdi spor salonunda bunu gösterme zamanı ve dövüşte de göstermelisin. Zor bir iş olacak. Oturduk ve her şey hakkında konuştuk ve bence her şey harika gitti. Ve Shields, Joshua'nın sadece tatlı bilim hakkında konuşması için ona saatler verdiğini ve bilgi eksikliğine şaşırdığını açıkladı. Bunu hiç öğretmedim diyor Shields. Son 2 günde her şey yolunda gibi görünüyordu. İlk gün sadece sohbetle geçti. Yaklaşık 3-4 saat konuştuk. Usyk dövüşünün birkaç roundunu birlikte izledik ve yapması gerektiğini düşündüğüm ama yapmaması gerektiğini düşündüğüm bazı şeyler dikkat çektim diyor.
Dün harika bir konuşma yaptık. Bugün daha da büyüktü. Ona gösterdiğim bir şey var. Dostum, bunu yapmam bana hiç öğretilmedi dedi. Dünyanın ağır siklet şampiyonu olan bir adamın bazı şeyleri bilmemesi beni şaşırtıyor diyor Ronnie Shields. Anthony Joshua takımı arka oda personelinin geleceği hakkında herhangi bir karar verilmediği konusunda ısrar ediyor ve Joshua bir dizi spor salonu ve eğitmenden bilgi almak için ABD'ye giden bir otobüs, neyse bu açıklamasıyla alakası yok. Şimdi arkadaşlar, şu bir gerçek, yeni hocası, ona özellikle de Mike Tyson'ın hocası, tecrübeli hoca, bir şeyler katacaktır. Anthony Joshua'yı yeniden şekillendirecektir. Bence Anthony Joshua bundan sonraki süreçte daha etkili dövüşecektir. Zaten ben bundan önceki videolarımda söylemiştim. Anthony Joshua yanlış dövüştü. Alexander Usyk'e karşı pres dövüşmesi gerekirdi. Her yerden yumruk vurması gerekirdi. Durmaması gerekiyordu. Bunu daha önceki maçtan önceki analizlerimde hep söylemiştim. Ve sonrasında da sonraki analizimde de Anthony Joshua'nın nerede yanlış yaptığını, nasıl hata yaptığını, bunları tek tek açıkladım. Şimdi yine bir tane TÜİSİKLET'in Anthony Joshua maçı ile ilgili yanlış oyun planı diyor ve açıklaması şu şekilde: açıkçası doğru oyun planı değildi. Ona kendisi gibi dövüşmediğini söyledim. Bence o Usyk dövüşünde gösterdiğinden çok daha iyi bir dövüşçü. Onunla ve ekibiyle birkaç round izledim. Ona bazı şeylerden bahsettim ve evet dostum, yapmamız gereken buydu ama yapmadık dedi. Bir oyun planınız olduğunda her gün üzerinde çalışmanız gerekir. O dövüşten önce onu alt üst etmeniz gerekir ve oraya girdiğinizde spor salonunda yaptığınız şeyleri yapmanız gerekir. Oyun planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası doğru olanı değildi ve sanırım doğru olduğunu düşünmedi. Bu yüzden bir değişiklik yapmak istedi. Aynen bu şekilde. Yani ben Anthony Joshua'nın zaten Alexander Usyk karşısında bir oyun planı zaten göremedim. Planla ilgili hiçbir şey göremedim. Bir taktik göremedim. Gayet düz bir boks yaptı. Farklı Usyk gibi boksöre karşı çok fazla güçlü bir boksör zaten Anthony Joshua. Pres yapması gerekiyordu. Çıkıp vuruşlar yapması gerekiyordu. Hiçbir şey yoktu bence. Zaten yine eski bir TÜİSİKLET onun maçı ile ilgili kendi açıklamasını yapıyor. Yani oyun planı olsaydı diyor, bunu görürdük. Varsa da diyor yanlış bir oyun planı. Herkesin söylediği bu. Bence Anthony Joshua bu maçta çok yanlış dövüştü ve hayal kırıklığına uğradı. Şimdiki yapacağı maç, umarız bu maçlardan ders çıkartır ve ringde daha etkili dövüşür. Alexander Usyk'e karşı hak ettiğini alabilir mi? Orasını bilemem ama şu bir gerçek. Ben bu maçlarda şunu isterim hep. Hak edenin olsun. İyi kim çalışırsa, Alexander Usyk çalışırsa onun olsun. Anthony Joshua çalışırsa onun olsun. Çünkü bu boks, kim daha çok emek verirse, kim daha çok ringin içerisinde çaba, gayret gösterdirse, aklını, zekasını ve tekniğini ortaya koyarsa ve de rakibine karşı bir planı, bir stratejisi varsa bunu da en iyi şekilde uygulayabilirse o maçı kazanır arkadaşlar. Benim şimdi bu Anthony Joshua'nın yeni antrenörüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bence doğru karar. Bana katılan arkadaşlar var mıdır, yok mudur onu bilmiyorum. Varsa da yorumlar kısmına açıklamanızı yapın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğeni yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.